Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına çok lezzetli bir pilav tarifi hazırladım. Fırında sebzeli tavuklu pilav yapıyoruz. Öncelikle sosumu hazırlıyorum. Bunun için bir büyük boy soğan ve 2 diş de sarımsak kullanıyorum. Hemen doğramış olduğum soğan ve sarımsağı bir sos tenceresine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve yine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hemen ocağıma alıyorum tenceremi. Soğanlarım pembeleşene kadar kavuruyorum. Toplamda 1 yemek kaşığı olacak kadar domates ve biber salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Baharat olarak kimyon, karabiber ve kırmızı biber ekliyorum. Yanmamasına dikkat ederek birkaç kez karıştırıp kavuruyorum baharatlarımı. Hiç beklemeden üzerine daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyunu ilave ediyorum. Tavuk suyu miktarını kullanacağınız pirincin miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 su bardağı pirinç kullanacağım için 3 su bardağı tavuk suyu ekledim sosuma. Tavuk suyunun diğer malzemelerle özleşene kadar ocakta kalması yeterli. Daha fazla kaynatmamanızı tavsiye ederim. Yemeğimi dikdörtgen bir fırın kabında pişiriyorum. Yıkayıp süzmüş olduğum 2 su bardağı pirinci fırın kabımın tabanına bu şekilde eşit olacak şekilde diziyorum. Üzerine daha önceden pişirip ayıklamış olduğum, kemiklerinden ayırmış olduğum tavuklarımı diziyorum. Tavuk miktarını da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hatta ben tavuk etini ve horoz etini karıştırarak kullandım. O şekilde de kullanabilirsiniz. 250 mililitrelik bardağa dolduracak kadar mısır ve bezelyeyi tavuklarımın üzerine serpiştiriyorum. Hazırlamış olduğum sosu da bir kez karıştırıyorum ve her tarafına eşit gelecek şekilde yemeğimin üzerine boşaltıyorum. Yemeğimin üzerine eklediğim sebzelerin yanmaması ve kurumaması için yağlı kağıttan faydalanacağım. Yağlı kağıdı ıslattım. Fırın kabımın boyutuna göre kenarlarından katlıyorum. Üzerini kaplıyorum bu şekilde. Hiç bekletmeden yemeğimi fırına veriyorum. 180 derece alt üst ayar fırında suyunu çekene kadar pilavımızı pişiriyoruz. Süresi fırından fırına veya pirincinize göre eklediğiniz su miktarına göre değişiklik gösterebilecektir. Kontrollü olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Pişmiş olan yemeğimin iç yapısını ve dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sebzelerim ve etim kesinlikle kurumadan, pilavımsa tam kıvamında tane tane dökülebilecek şekilde pişti. Ben mısır ve bezelye kullandım. Siz dilediğiniz sebzeyi ekleyerek bu pilavı yapabilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde ocağın başında ne pişirsem diye düşünmeyeceğiniz, fırına verip kolaylıkla pişirebileceğiniz bir tarif hazırlamak istedim.
Daha önce denemediyseniz çok lezzetli olan bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kullandığım malzemeleri ve miktarlarını açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. Fırında tavuk pilav tarifi ile ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.